Ben Profesör Doktor Eylem Teke, Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Beyin damar hastalıkları aslında nörolojide en sık görülen hastalık grubu. Bir nöroloji servisine gittiğinizde hastanın %70-80'i felç hastaları ne yazık ki. Ben burada bunun üzerinde çalışıyorum. Yapmak istediğim şey bu hastalıkların akut tedavisini oturtabilmek. Çünkü insanlar şunu bilmiyorlar ki felç bir kader değil. İlk 6 saat içerisinde uygun merkezlere gittiklerinde damardan veya girişimsel olarak tedavi şansı var. O nedenle insanların bu konuda hem bilgilendirilmesi hem de uygun tedaviye ulaşmaları için bir çaba içerisindeyiz biz burada bir ekip olarak. Şimdi beyin damar hastalıklarındaki ana sebepler işte ilerleyen yaş, ateroskleroz, yüksek tansiyon, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği gibi bir sürü etiyolojik faktör var, bir sürü neden var. Zaten bizim hastalarımızın çoğu bu çoklu hastalıklara sahip yaşlı hastalar oluyorlar. Neden aslında bu? Ama toplum olarak yapmamız gereken belki de bu nedenleri ortadan kaldırmak. İsteriz ki primer hekimlik diyoruz buna, koruyucu hekimlik. Bu risk faktörlerini iyi tedavi edersek, yaşlı popülasyonda giderek arttığı için bu felç gibi tablolarla hiç karşılaşmayalım. Bu hastaları ilk gören kişiler her zaman doktor olmayabilir. Bazen bizim paramedik arkadaşlarımız onları görüyorlar. Veya hasta kendisi bakabilir. Bakacağımız birkaç şey var. Bir tanesi denge, ani denge kaybı. Özellikle görme kaybı. Görme alanının sağ ya da sol yarısında ani bir kayıp. %1 asimetri. Kollarımızı kaldırdığımızda bir tarafın erken düşmesi, bir tarafta felç, bunu zaten bütün hastalar anlarlar. Ani başlayan konuşma bozukluğu varsa diyoruz ki zaman kaybetmeden inme merkezlerine ulaşın. Tüm Avrupa'da bir projemiz var. Bu projede istediğimiz şey hastanın bize tabii erken gelmesi ama geldikten sonra da hastayı değerlendirmek, filminin çekilmesi, tanının koyulup tedavinin başlanması arasındaki zamanın 1 saatin altında olmasını istiyoruz. Böylelikle çünkü dakikalar beyin demektir. Yani beyin dokusu kansız kalmaya çok hassas. Dakikalar içerisinde kaybedilebiliyor. Ama bunun çevresinde bir henüz ölmemiş, hayati fonksiyonlarını kaybetmemiş bir doku var. Onu korumak istiyoruz. O nedenle zaman bizim için en önemli belirteç bu hastalıklara yaklaşımda. Benim en çok vurgulamak istediğim şey insanların felç geçiriyor olduğunda, bunu anladığında hemen 112 ile acil servise gelmeleri. Kendi araçları değil, komşuların araçları değil, 112'yi arayarak gelmeleri. Çünkü biz Denizli'de öyle bir iletişim ağı kurduk. O hasta bana gelirken, burada benim acil servisteki arkadaşlarım, ben haberdar oluyoruz ki zaman kaybetmeden müdahale edelim. Ve hastaların şunu bilmesini isterim, felç bir kader değildir. Tedavisi vardır. Yeter ki bu merkezlere ulaşın. Bu tedaviyi veriyoruz, koordine çalışıyoruz. O nedenle felç artık bir kader değil.